8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Teşekkürler hocam. Hocam kadınlarda saç ekiminin başarı oranı nedir? Şimdi kadınlardaki saç ekimi erkekler onlara biraz daha az yapmakla beraber başarılı olanı aslında kadınlarda erkeklerden daha iyidir. Çünkü kadınlarda saç metabolizması için çok kıymetli bir östrojen, progesteron var ve gerçekten kadınlardaki başarımız erkekler oranla biraz daha iyidir. Bir farklılık var mı hocam? Yani erkekteki saç ekimiyle kadınların arasında? Şimdi aslında prensip olarak birebir aynısı ama büyük farklılıklar var aslında. Hazırlık aşamasında yapılan bir takım farklı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Artı operasyon sırasında kadınlarda özellikle saç ekiminde kesmeden yapmaya çalışıyoruz. Artı kadınlardaki beklenti erkeklerden biraz daha farklı olduğu için biraz daha farklı yaklaşımlar olabiliyor sevgili hocam. Hocam erkek greft ekimiyle, saç ekimiyle kadın greft ekimi yani aynı sayıdayı saat zaman uzuyor mu seans sırasında? Aynı Sizler şey için aynı şey yapıyor, hiç fark değişmiyor. etmiyor. Ama kadınlarda saç ekimi yaparken daha çok saçları kesmeden yaptığımız için biraz daha uzun sürebiliyor operasyon. Evet. Endikasyondan da bahsedelim isterseniz. Yani genel erkeklerdeki olduğu gibi genel bir kellik durumundan mı bahsediyoruz? Saçların azalmasından mı bahsediyoruz? Kadınların daha çok ne için saç ekiyoruz? Hocam şimdi kadınlardaki genellikle saç dökülmesi nedeniyle bize başvuran hastalarda aslında bize öncelikle saç ekimi için gelmiyorlar. Saç dökülmesi sorunuyla geliyorlar. Ve biz kadınlarda değil bütün insanlarda yani erkeklerde ve kadınlarda saç ekimi aslında son tercih. Öncelikle acaba onu biz bir medikal tedaviyle düzeltebilir miyiz? Acaba başka bir metotla düzeltebilir miyiz? Denedikten sonra eğer başarısız olmuşsak ya da başarısız olacağımıza inanırsak saç nakli yapıyoruz. Kadınlarda bize gelen en sık nedenler aslında saç ekimi için olmayan hastalar, difüz saç dökülmesi olan hastalar bize başvuruyor. Özellikle hamilelik döneminde veyahut da çocuk emzirme döneminde, özellikle o demir eksikliğine bağlı bir saç dökülmesi oluyor. Ona bağlı difüz bir saç dökülmesi ya da hipotiroidi ya da hipertiroidiye bağlı. Yani bir takım metabolik nedenlere bağlı olan saç dökülmesiyle kadınlar bize gelirler. Erkekler gibi değiller. Ve genellikle difüz bir saç dökülmesi olur. Onlarda biz saç ekimini en son çare olarak düşünüyoruz. Çünkü difüz saç dökülmesi olan bir insan her tarafta saçları dökülmüştür. Yani biz saç ekimi diye yaptığımız şey fazla olan yerden az olan yere saçı naklediyoruz. Oysa ki kadınlarda her tarafta döküldüğü için alacağınız yerde de saç azdır. O yüzden öncelikle saç dökülmesi sebebini araştırırız kadınlarda. Eğer sebebini bulmuşsak tedavi ederiz ve ondan sonra eğer saç ekimine uygunsa ve tedavi edememişsek o zaman saç nakli yapıyoruz. Özellikle son dönemlerde mesela çok fazla operatif cerrahisi açısından mağdur olan hastalar çok sık gelmeye başladı. Örneğin tüp mide ameliyatı olanlarda veyahut da gastrik bypass ameliyatı olanlarda özellikle 6. ve 7. yılda çok gelen hasta var bununla alakalı. Saç dökülmesi nedeniyle bize başvuruyorlar ve hep saç ekimi diye bize gidiyor ama hiçbir saç ekimi yapmıyoruz. Çünkü ondaki dökülme difüz bir saç dökülmesi, onlara bir medikal tedavi veriyoruz. Asla ve asla saç ekimi için uygun bir hasta değil onlar. Kadınlarda en çok bize gelen saç dökülme sebebinin androgenetik dediğimiz özellikle saç çizgisiyle alakalı rahatsız olmaktan bize gelirler. Çünkü erkekteki saç görüntüsüyle bayanın saç görüntüsü, özellikle saç çizgisinden çok farklı. Hatta biz bir bayana baktığımızda onu biz erkek olarak kodlarken, yüz hatını kodlarken aslında saç çizgisini de kodlamış oluyoruz. Bir erkeğe bakarken onun saç çizgisi farklı. Biz erkeklerde saç çizgi hilal gibi yukarıya bakar, kadınlar da aşağıya bakar. O yüzden bir kadına baktığınız eğer saçları gerçekten hilal gibi yukarıya bakıyorsa bize bir erkek görüntüsü uyandırıyor. Ve en çok kadınlar bu saç çizgisini değiştirmek için bize başvuruyorlar. Androgenetik saç çizgisini, kadınsı bir saç çizgisini değiştirmek için bize gelirler. Bunun yanında bir takım kadınlarda ya da bütün erkeklerde de aynı şey var. Skar izleri vardır, yara izleri vardır. Onu kapatmak için bize gelirler. Yani bize gelmelerinin esas nedeni görüntülerini düzeltmek derken difüz olarak değil, lokal bir alandaki saç dökülmesini düzeltmek için bize başvuruyorlar. Evet. Hocam kadınlarda saç ekiminde teknik olarak özellikle uyguladığınız bir teknik var mıdır? Şimdi aslında saç ekiminde 2 tane metot var temelde. Bir tanesi foot dediğimiz cerrahi sistemle yapılan saç ekimi. Yani ense iki kulak arasındaki mesafeden
yaklaşık 2 santimetre eninde 20 santimetre bir deriyi çıkartıyoruz. Onu parçalayıp ondan sonra öyküzüne fut diyoruz. Bir de fuye dediğimiz tek tek onları çıkarma esasına dayanan saç ekimi metodu var. Kadınlar da daha çok fut tercih ediyorum. Ben kendim için söylüyorum. Fuye de yapıyoruz ama daha çok futu tercih ediyoruz. Sebebi de şu, saçları kesmeye gerek yok. Saçları kesmeden yapıldığı için kadınlar için biraz daha avantajlı oluyor. Fuyeyi de aslında saçları kesmeden yapabiliyoruz ama o biraz daha uzun, o biraz daha masraflı oluyor. Genellikle bu fiyat performans açısından hastanın isteğine bağlı. Fut da yapabiliyoruz, fuye de yapabiliyoruz. Hasta hangisini istiyorsa onu yapıyoruz. Peki kadın hastalar için ekim sonrasında yani tedavinin sonrasında özel ekstra bir işlem gerekiyor mu? Bu tip önerileriniz var mı? Kadınlarda genellikle saç dökülmesinin sebebi organik bir sebebe bağlı olduğu için genellikle sebebini buluyoruz. Ve bulduktan sonra bir süre tedavi ediyoruz. Eğer hasta istediği seviyeye gelmemişse o zaman saç nakli yapıyoruz. Ve genellikle bu tip hastalara operasyon sonrasında mutlaka operasyon öncesi yaptığımız hazırlığın devamını yapmak lazım. Yani hasta bize geldi, saç dökülmesi sebebini bulduk, tedavi ettik ama hala istediği seviyeye gelmedi saçları. Bu zaman saç nakli yapıyoruz, onun istediği seviyeye getiriyoruz. Ama oysa ki eğer ki ameliyattan sonra siz o eksikliği takip etmezseniz tekrar, örneğin bir demir eksikliği var, tekrar demir eksikliği olacaksa ona tekrar dökülecek. Onun mutlaka takibini yapıyoruz. Ve bir takım durumlarda özellikle yurt dışından sağlık turizmi için gelen hastalarda böyle bir sorun yaşıyoruz. Çünkü onu takip edemeyeceksiniz belli bir süre. Bu tip durumlarda operasyon hemen sonra intravenöz bir takım tedavilerimiz var. Bir takım eksikliklerine ait onlara tamamlayan bir takım tedaviler var. Onları intravenöz olarak verebiliyoruz sevgili hocam. Hocam peki kadın hastaların tedavisinde İF tedavisi neye göre öneriyorsunuz? Şimdi dediğim gibi hastalar bize geldiğinde saç dökülmesi şikayetiyle bize geliyorlar. Bu saç dökülmesi şikayetinin önce sebebini buluyoruz ve onu tedavi ediyoruz. Eğer ki tedavi edemeyeceksek ya da hastanın saç dökülmesinin sebebi örneğin androgenetik bir dökülmesi, genetik bir dökülmesi o zaman saç ekiyoruz. Bu ekilen saçlar dökülüyor mu hocam? Ekilen saçlar normalde dökülmez değil ama dökülebilir. Eğer ki ektiğiniz saçı doğru sahaya ekmemişseniz, kanlanması iyi olan bir yere ekmemişseniz ya da eğer saç dökülmesi sebebini bulup onu eradike etmediyseniz saçlar dökülür sevgili hocam. Ama normalde doğru sahaya ekilmiş, doğru seçilmiş bir hastada normalde saçlar dökülmez. Tabii ki hasta operasyon olsa bir kemoterapi alsa dökülebilir, ağır bir karaciğer hastalığı geçirse dökülebilir, bir hipotiroidi geçirirse dökülebilir ya da bir metabolik bir hastalık geçirirse onlar dökülebilir. Ama normal şartlarda doğru sahaya ekilen saçlar dökülmez sevgili hocam. Yani normal saçı ne döküyorsa ekilen saçı Evet. da o döker diyebilir miyiz kısaca? Aynen öyle Evet. sevgili hocam. Hocam peki saç ekimi ertesinde ne kadar süreç sonrasında kişi işine geri dönebilir? Genellikle saç ekiminden sonra bir hafta sonra kişi işine dönebilir ama bu konudaki en önemli şey birincisi hastanın o estetik görüntüsünü toplum tarafından nasıl karşıladığını önemseyip önemsemediğine bağlı. Evet. İkincisi çalıştığı işin şartlarına bağlı. Örneğin hijyeni temiz bir alanda çalışıyorsa 2 gün sonra işine dönebilir. Ama hijyeni kötü bir alanda çalışıyorsa minimum bir hafta evde dinlenmesini öneriyoruz. Süreci siz zaten tedavi sonrası belli aralıklarla kontrol ediyorsunuz zaten, doğru mu hocam? Şimdi operasyon saç ekimi yaptığımız hastayla işimiz saç ekiminden hemen sonra bitmiyor zaten. Çok sıkı bir takibi var. İlk 15 gün çok sıkı takip ediyoruz. Zaten bir gün sonra geliyor pansuman yapıyoruz. Ondan sonraki gün geliyor saçını yıkıyoruz. O yıkama süresi boyunca sürekli hastayı takip ediyoruz. Mümkünse son yıkamasını 7. gün biz yapıyoruz. Ondan sonra 30. gün, 90. gün, 6. ay ve 1 yıl sonra da mutlaka 4 sefer hastayı kontrol etmek istiyoruz. Eğer kontrol edemiyorsak bile mutlaka telefonla ya da online olarak görüşüp o süreci takip ediyoruz. Hocam peki kozmetik şampuan kullanabiliyor mu saç ekimi yaptıran hastalar? Saç ekimi yapılan hastalar kozmetik ile kozmetik bir ürün bizi tavsiye ediyoruz. Çünkü kozmetik dediğimizde o biraz daha farklı. Kozmetik dediğimiz yani Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve kontrol edilmiş uygun pH'da bizim önerebileceğimiz takım şampuanlar var. Bununla ilgili piyasada var olan şampuanlardan kozmetik ve kozmetik bir şampuan tavsiye ediyoruz. Devamında da onu kullanması Hayır, gerekiyor. sadece ilk bir ay kullanması öneriyoruz. iyileşmesi Ondan sonra sürecinde. istediği şampuanı kullanabilir hasta. Tamam. Kontrol. İntravenöz tedavilerden de isterseniz bahsedelim. Hangi durumlarda bu tip tedavileri vermek gerekiyor hocam? Bunu daha önce kullandım. Çok aslında yeni bir tedavi. Çok uzun süredir kullandığımız bir şey değil. Özellikle sağlık turizminden sonra çok popüler olmaya başladı bu intravenöz tedaviler. Örneğin yurt dışından bize randevu aldı hastamız.
çıktı geldi, ameliyat istiyor bize. Yani gelmeden bir gün önce bize geliyor, onam formunu alacağız. Hazırlığını yapacağız, hastaya muayene edeceğiz. Çünkü özellikle sağlık turizmi amacıyla yurt dışından ülkemize gelen hastaların hazırlık aşamasında bir takım sorunlar olabiliyor. Hasta geldi, baktık ki ciddi bir metabolik sorunlarımız var. Nedir? Demir eksikliğimiz vardır, folik asit eksikliğimiz vardır gibi bir takım saç dökülmesi zemin hazırlayan bir takım şeyler eksiktir. Bu tip durumlarda hastanın ameliyatını yapıyoruz ama intravenöz bir takım tedaviler veriyoruz. Yani 2. gün verebiliyoruz, 3. gün verebiliyoruz. Özellikle bu konuda saç ekimiyle bunu kombine etmeye başladık ve bunu yapınca da gerçekten saç ekimindeki başarımız çok arttı. Ama aynı zamanda bu intravenöz tedavileri günümüzde çok yaygın olan İşte o tüp mide ameliyatı geçirenlerde ya da gastrik bypass geçiren hastalarda çok sık kullanıyoruz. Ya da difüz saç dökülmesi olan bir hasta var. Oral bir şey almak istemiyor. O tip hastalara da intravenöz takım tedaviler yapabiliyoruz sevgili hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Hocam Sağ olun. çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, Ayağınıza sağ olun. sağlık. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz Doktor Nedim Ardiçi'de. Kendisiyle kadınlarda saç ekiminin başarı oranlarından, tedavi süreçlerinden, iyileşme sürecinden, greft sayısından bayağı detaylı bir sohbetimiz oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.